Örgü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar sunarak bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Evet arkadaşlarım, motif dedim ama bu bir büyüterek, daha büyük parçalar yaparak büyük battaniyeler yapabilirsiniz bu modelimizle. Dilediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz. İsterseniz kırlent yapın, isterseniz çanta yapın, isterseniz yatak örtüsü yapın. Yani dilediğiniz her yerde bu güzel modeli yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi motifimi ya da modelimi yaparken ben şu şekilde mozaik tekniği kullandım arkadaşlarım. Lanoso Alara isimli ipi kullanarak yapmıştım ve 3 milim tığ kullanmıştım. Şimdi yine 3 milim tığ kullanacağım. Bu defa Alize Cotton Gold'un biri batik biri düz ipini kullanarak sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar nasıl yapıldığını. Hemen geçelim yapımına. Öncelikle şu şekilde bir halka yapıyorum. Bu halkanın içerisine giriş yapıyorum. Ve buradan arkadaşlarım 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 1 ve 2. Daha sonra 2 zincir çektim. Arada üzerine alıyorum. 3 tane daha buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bu zincirleri biraz gevşek çekin arkadaşlar. Zincirlerimizin üzerinden çalışma yapacağız. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Son bir tane de yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. 2 ve 3. Sonra bu halkamı şöyle birleştiriyorum iyice. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum yine biraz gevşek bir şekilde ve geliyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bu ipimi de alıyorum. Aynı zamanda arasından geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bu defa beyaz bir ip kullanacağım. Krem bir ip. Bunu da buradan geçiriyorum. Şu şekilde biraz bırakıyorum bakın. Ve çıkartıyorum arkadaşlar şöyle. İlk bize yakın olan bakın 2 tane zincir çekmiştik. Bize yakın olandan giriş yapıyorum. Bunu da alıyorum ve birleştiriyorum. Bu bütün ip değişimleri bu şekilde yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekerek buraya sabitliyorum bu ipimi. Aşağıdaki diğer iplerimi alıyorum. Bunu da iyice sıkılaştırıyorum. Diğer iki olan iplerimi, yeni başladığımız ipleri bunun içerisine hemen yanına arkadaşlar şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra geçiyorum. Şu arada birleşim yerimizden alarak şöyle bir tane sık iğne de buraya yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yerden bakın şu V gibi olan bunun arka kısmından giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Hemen bir tane yanına yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 sonuncuyu da yani 5. sık iğnemi de geliyorum. Bu arada 2 tane zincir çekmiştik. İlkinin içerisinden giriş yapıyorum. Bu arada bakın bu iplerimi aradan götürüyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde 5'er tane sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bakın 2 3 4 ve 5. Sonra 2 zincir çektim. Tekrar buradan giriş yapıyorum yanındaki zincirin içerisinden. Ve devam ediyorum 5 tane yine 2 3 4 ve 5. Sonra yine aynı şekilde devam ederek
Diğer kenarı da yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir çekiyoruz yine gevşek bir şekilde. Bakın şöyle tuttum. Burada bir zincir çekmiştim. Hemen onun içerisinden şöyle giriş yapıyorum. Ve buradan alıyorum. Çekiyorum şu şekilde. Ve bu ipimi diğer ipime geçiyorum. Onu bağlıyorum buraya. Sonra çıkartıyorum. İlk zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Ve çekiyorum bunu. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Sonra içerisine bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Köşedeki yerim için. Evet, şimdi bunu da aynı şekilde, şimdi bu bir oldu. Hemen bakın buradan giriş yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sayımız 7'ye çıktı arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum yine. Sonra 7 tane de aynı şekilde diğer tarafa devam ediyorum. Diğer kenarları da köşelerde sadece 2 zincir çekerek 7 tane sık iğne ile çeviriyoruz. Sona geldiğimizde yine aynı işlemi yapıp diğer renk ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın diğer renk ipime geçtim. Bağladım onu. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum ve altta bakın 2 tane yerimiz var. Bu taraftakinden giriş yapıyorum. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın son sık iğnemiz kaldı. Üzerine alıyorum ve bu ortadaki 2 tane zincirimizin diğer tarafına yapmıştık. Şimdi bunun ön taraftakini aldım, bu şekilde giriş yaptım ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra zincirimin üzerinden giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya bir tane sık iğne, 2 tane zincir, tekrar bir sık iğne de bu tarafa yapıp üzerine alıyorum ve bakın buradan giriş yapıyorum bu defa ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu görüntüyü elde ediyoruz. Sonra 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra üzerine alıp yine aynı şekilde, bakın ortada 2 tane yerimiz var. Hemen birincisinden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan, zincirlerimi burada hemen ilkine giriş yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bu zincirleri gevşek çekin arkadaşlar. Sonra diğerine sık iğnemi yaptım ve aşağıya inerek bir tane ikili trabzan yapıp 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Evet, son yere geldik. Üzerine alıyorum. Aşağıdaki yerden giriş yaptım.
bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra zincirimin üzerinden bir tane sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir çekip o köşedeki zincirin içerisinden, yani bakın şurada duruyor arkadaşlar. Buradan giriş yapıyorum ve çekiyorum bu şekilde. Daha sonra diğer ipimi hemen alıp ona geçtim ve ilk zincirin içerisinden giriş yapıp çekiyorum bu şekilde. Şunu da biraz sıkılaştıralım. Bir zincir çektim ve buraya bu şekilde bir tane sık iğne ile başlıyorum. Şimdi devam ediyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanına bakın şöyle aldım, giriş yaptım ve sık iğneler ile yine bu sırayı geçiyoruz arkadaşlar. Bakın şurayı yaptık. Şimdi burası için yer hazırlıyoruz. Şöyle yine sık iğne yaparak ikili trabzan yapmadan devam ediyoruz. Köşeye geldim, 2 zincir çekip devam ediyorum. Bu sırayı sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğne arkadaşlar. 2 zincir, 11 tane sık iğne. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Kenardaki bu işlemi yaptıktan sonra bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum bu şekilde. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane sık iğne. Sonra üzerine alıyorum. Bu aşağıdaki ikili trabzanımın üzerine hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuraya geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Yine bu ikili trabzanımın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum yanına. Sonra üzerine alıp bu köşedeki alttan giriş yaparak ikili trabzan yapıyorum. Zincirimin üzerine geldim. Buraya bir tane sık iğne, 1 2 zincir, sonra tekrar bir sık iğne daha ve aynı burada yaptığımız işlemi diğer taraflara da uyguluyoruz arkadaşlar. Son yere geldim. Diğer ipime geçiyorum. Şimdi bir tane sık iğnemi yaptım buraya. Hemen yanındaki bu boşluğa bakın. Yanındaki yere bir tane sık iğne yapıyorum ve bu arayı devam ediyorum arkadaşlar. 3 4 ve 5 tane sık iğne ile gelmiş oldum köşedeki ile birlikte. Şimdi bu aşağıdaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Yine 5 tane sık iğne ile köşeye kadar gidiyorum. 1 2 3 4 5
2 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde burada yaptığımız işlemleri uygulayarak devam ediyoruz. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra köşe girişimi yaptım. Bir zincirimi çekmiştim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki bakın şuraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Bu alttaki şu sık iğnemin üzerinden giriş yapıyorum. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane hemen ikili trabzanımın üzerine gelen yere sık iğne üzerine alıp aşağıdaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şu görüntü oluyor arkadaşlarım. Şimdi bu aradaki 5 tane de dahil olmak üzere 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine bakın buraya geldim, üzerine alıyorum. Buradan giriş yaparak sık iğnemin üzerine bir tane ikili trabzan, ikili trabzanımın üzerine bir tane sık iğne, sonra üzerine alıp hemen yanından bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. 2 tane köşedeki ile birlikte sık iğnemi yapıyorum ve diğer kenara geçiyorum. 2 tane sık iğne, sonra üzerine alıp aşağıdaki bu sık iğnemin üzerinden ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan daha ve 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Diğer rengime geçtim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanından sık iğneler ile devam ediyorum. 3 4 5 6. Şimdi bu aradaki 7 tane yere 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Şimdi sık iğneler ile devam ediyorum yine. Altı tane sık iğne ile geldim arkadaşlarım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. 6 tane sık iğne,
Sonra 6 tane sık iğne ile diğer kenara geçiyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Evet, diğer rengime geçiyorum hemen. Sık iğnemi yaptım birinciyi. Yanındaki yere 2, 3, 4. 4 tane buraya sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Hemen yine aynı şekilde bu kutucuğumun üzerine bir tane daha yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Sık iğne, ikili trabzan. Ve 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar aynı şekilde bir de buraya yapıyoruz arkadaşlarım. Bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan daha. 4 tane sık iğne ile diğer tarafa geçiyoruz. 2, 3 ve 4. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. 4 tane sık iğne. 2, 3 ve 4. Sonra bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Buraya tekrar bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan ve 4 tane sık iğne ile diğer kenarlara geçiyorum. Evet, bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bunu azaltacağım için arkadaşlar 9. 9 tane buraya sık iğne ile geldim. Sonra 5 tane düşürüyorum yine. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Yine 9 tane ile bu köşeye sık iğne ile köşeye gidiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonra 2 zincir çekip yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, diğer ipime geçtim şimdi. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanından sık iğneler ile devam ediyorum. 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Sonra üzerine alıyorum. Bu ortadaki sık iğnemin üzerinden giriş yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra 5 tanenin üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve diğerlerini sık iğne ile devam ediyorum. Yedi tane sık iğne yaptım. 2 zincir çekip aynı şekilde 7 tane sık iğne, daha sonra bu kutucukları yapıyoruz. Araya 5 tane sık iğne, devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi diğer rengimize geçtim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Buraya gelene kadar arkadaşlarım sık iğneler ile devam ediyorum. On 12 tane sık iğne ile devam ettim. Şimdi alttaki 5 tane olan ikili trabzanımın sayısını 3'e düşüreceğim. Şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi yine sık iğneler ile devam ediyorum. On 12 tane yapmış olduk. Evet, aynı böyle diğer tarafları da tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bunu sadece bu şekilde tek bir motif olarak kullanacaksak şayet şu yapacağımız işlemi yapmadan da devam edebiliriz. Burada bakın, şimdi yeni bir yer açmak için bu şekilde yer yapacağım. Bunu şöyle düşünün, yine hiçbir şey yapmadan aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi devam ederek şöyle bitirebilirsiniz. Yani şurayı düşünmeyin. Şöyle bir kare motif şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama büyütecekseniz şimdi ona geçelim. Yani büyütmeyecekseniz, küçük kalacaksa motifiniz, sadece şu orta kısımdaki yeri kullanacaksanız onu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi bağladım ipimi, bir tane yine sık iğnemi yaptım. Hemen kenardan giriş yapıyorum, yine şöyle alttan. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki sayımız 3'e düştüğünde yapıyoruz arkadaşlar bunu. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum.
1 2 3 Şimdi şöyle 8 tane sık iğne ile geldim buraya. Üzerine alıyorum. Sık iğnemin üzerine, yani burayı birleştiriyoruz kısacası. Şöyle bir tane ikili trabzan, bir tane hemen ikili trabzanımın üzerine sık iğne, şöyle şurası arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sık iğneler ile sona kadar gidiyorum. Sekiz tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi üzerine alıyorum. Bu alttan giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne yapıyorum köşedeki artış yerim. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yaparak. Eğer tek olarak yapacaksanız da, yani şu şekilde bir motif yapacaksanız da yapın derim. Birleşim yerleri bakın şöyle olacağı için daha güzel durur arkadaşlar. Tercih tamamen size ait. Burada sizin tercihinize bırakıyorum bu işlemi de. Böyle diğer kenarları da yapalım arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arkadaşlarım, buradan yine bir tane zincir çekip bir tane sık iğne yapıyorum önce. Daha sonra sık iğneler ile buraya kadar, bu 3 tane olan ikili trabzanımın ortasına gelene kadar sık iğne yapıyorum. Evet, buraya geldim. Şimdi bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi 2 zincir çekip aynı burada yaptığımız gibi ortalarına birer tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlarım, bu sıramız biraz daha önemli eğer devam edecekseniz. Şimdi ilk sık iğnemizi yaptık, sonra üzerine alıyoruz, aşağıya inip o köşedeki yerden giriş yaparak şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğnemi yapıyorum araya. Sonra üzerine alıp bir ikili trabzan da diğer ikili trabzanımın üzerine yapıyorum arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz. Bakın şurayı. Şimdi arada 5 tane yere sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ile kendime yeni bir yer açmış oluyorum arkadaşlarım. Bakın şurası, şurayı yapıyoruz şu anda.
Şimdi daha sonrasında ise üzerine alıyorum. Buradan alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra araya bir tane sık iğne yapıyorum ve üzerine alıp ortadaki sık iğnemin üzerinden alarak bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum buraya. Bu şekilde. Yani 3 tane kutucuk yapmış oluyorum yan yana. Şimdi bir tanesi diğer kısmın oluyor. Şöyle, yani şuraya yine açacağımız şöyle yer açacağız. Burası onun için olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar üzerine alıp yine 3 tane kutucuk yapıyorum yan yana. Şöyle ikili trabzanım, sık iğnem, sonra bir ikili trabzanım daha, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve araya 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Sonra yine zaten bakın diğerinin üzerine gelmiş olduk. Üzerine alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğne üzerine alıp köşenin altından hemen giriş yaparak bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir iki zincir ve diğer kenara geçip aynı burada yaptığımız işlemi diğer kenarlara da uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi devam etmeyecek ve bu motifi sadece bu orta kısmını kullanacak arkadaşlarım. Buraya ben galiba söylemeyi unuttum. Bu ikisini yapmayacak arkadaşlar. Burayı yapabilirler ama bu ikisini ve buraları yapmayacaklar. Son sırada, yani bunun bu rengimizle son sıramızda bununla bu rengimiz ile sadece sık iğne olarak bütün etrafını çevirecekler. Devam edecek arkadaşlarım ise şimdi göstereceğim şekilde devam edilecek arkadaşlar. Şöyle ilk sık iğnemi yaptım. Sonra yanından devam ediyorum. O birinci oluyor. 2, 3 ve 4. Şimdi 4 tane buraya sık iğnemizi yaptık. Sonra ilk başta yaptığımız gibi, buradaki gibi arkadaşlarım, buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane bunu yaptıktan sonra diğer yere kadar
Yani şuraya kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi araya sık iğne ile geldikten sonra buraya yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş şöyle ve kenardaki sık iğnelerimi yaparak diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. 2 3 4 tane sık iğne yapıyoruz. 5 tane yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle 5 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane sık iğne ile devam edip 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Evet ve devam ediyoruz bu şekilde. Şimdi şurada bakın devam etmediğim için burada kesmiştim. Yani tek motif olarak yapacak olan arkadaşlarım aynı buradaki gibi bitirebilir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Hemen diğer renk ipime geçiyorum. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra şöyle. Şimdi burada arkadaşlarım bir tane bu tarafa kaydıracağım için şuradan alıyorum köşe yerimi. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Hemen üstüne bakın şu yanındaki ikili trabzanımın üzerine gelen yere bir tane sık iğne. Sonra üzerine alıp ortasından giriş yapıp bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra bakın buraya geldim. Burada köşeyi bu şekilde tamamladık. Şimdi 7 tane sık iğneden sonra üzerine alıyorum. Bunun ortasına gelmiş oluyorum zaten. Oradan giriş yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanına bir sık iğne. Sonra bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve şimdi bunun üzerine kapatmak için buraya şöyle 1 2 tane sık iğne yapıyorum önce. Sonra tam ortadakini bakın şunun üzerinden giriş yapıyorum. Bir tane buraya araya sık iğnemi yaptım. Sonra bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 burayı tamamlamış olduk bakın şöyle. Şimdi 2 tane sık iğne daha yaptıktan sonra üzerine alıp bunun ortasındakinden giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp tekrar buradan bir tane ikili trabzan yapıp 6 sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. 7 tane pardon 7 sık iğne ile devam ediyoruz. 3 4 5 6 ve 7. 7 taneyi yaptık zaten bakın geldik kenara. Hemen buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan da tam orta yerden alıyorum. Ve şu şekilde bakın 2 tane sık iğne ile köşeye geliyorum. Bu şekilde.
Şimdi 2 zincir çekelim. Bir de bu kenarı yapalım arkadaşlarım. Şöyle bakın, bir tane, iki tane sık iğne ile ilerliyorum önce, sonra üzerine alıyorum, hemen buradan giriş yapıyorum, bir tane araya sık iğne yapıyorum, sonra şu sık iğnemin üzerine ikili trabzan yapıyorum, araya 7 tane sık iğne yapıyorum. Yedi sık iğne ile geldikten sonra üzerine aldım, hemen ortadan giriş yaptım, buraya bir ikili trabzan, ikili trabzanımın üstüne gelen yere sık iğne, sonra yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum, 2 tane sık iğne yapıyorum, sonra bunun üzerine bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyorum, 2 tane sık iğne tekrar ve diğer tarafı da aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra buraya geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, üzerine alıp hemen köşeden bir tane daha ve 2 tane sık iğne ile bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Evet, modelimiz bakın, diğerlerini yapmaya başlamış olduk. Bir sonraki sırada bu yeri atlayacağız arkadaşlar sık iğne ile ve aynı burada yaptığımız işlemi şimdi 7'ye çıkarttık bakın sayıyı, sonra 5'e düşüreceğiz, 5'ten sonra 3'e düşüreceğiz. Aynı burada yaptığımız işlemi buralara da uygulayacağız. Şimdi bu kısmı bu şekilde devam ediyor. Devam ettikten sonra arkadaşlar bakın şöyle yerlerimizi zaten açmış oluyoruz. Aynı şekilde buradan da başlayacağız. Burada yaptığımız gibi. Şimdi daha devam etmek isterseniz arkadaşlar aynı burada yaptığımız gibi şu arada bakın yaptığımız gibi yeni başladığımız yerler gibi burayı da o şekilde yapabilirsiniz. Yani şu sıradan başlayıp şu araya bir tane daha yapıp şu şekilde bunun üstüne gelecek şekilde devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım için, yani böyle bir göstermek istediğim için bu kadar yaptım. Dediğim gibi devam edebilirsiniz. Devam edeceğiniz zaman da az önce de söyledim arkadaşlarım. Bu sırada yani şurada yine böyle 3 tane kutucuk yan yana yapıp, bakın birincisi var zaten, 2 tane daha yapıp 2 tane de buradan yapıp ortada 5 tane boşluk bırakıp yine devam edebilirsiniz. Böyle de kalabilir ya da böyle daha küçük de olabilir arkadaşlar. Yani 3 şekilde de kullanabileceğiniz şekilde bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Şöyle biraz daha göstereyim sizlere. Bakın batik bir ip kullanırsanız bunda fark ettiyseniz sarılar bu tarafta, gri tonla olanlar da bu tarafa toplandı. Bunda ise bakın böyle daha değişik bir görüntü elde ettik. Eğer Alize Cotton Gold kullanıyorsanız arkadaşlarım kesinlikle ütü yapın derim. Ütüleyince daha bir güzel duruyor, daha bir hoş duruyor. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.